يرقد وليدي ركدة هنية ركدة الغسلان في البرية يرقد وليدي طاب نومه وعد وليدي ما هنا بننام. Merhaba değerli dinleyicilerim. Bu ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler videomuzda kötülüğün temsilcileri olarak kabul edilen cadılar hakkındaki ilginç ve şaşırtıcı bilgileri sizler için derledim. Tarih boyunca gerek tasvir edilen çirkin görünüşleriyle, gerekse yaptıkları büyüler, sahip oldukları doğaüstü güçler ile kötülüğün temsilcileri olarak kabul edilen cadılar hakkında neler biliyorsunuz? Onların varlığı çok eskiye dayanıyor. Hatta o kadar eskiye dayanıyor ki ilk çıkış tarihleri net olarak bilinmiyor. Ayrıca dünyanın dört bir yanına baktığımızda cadılar ve büyücülerin kültürlerde var olduğuna rastlanıyor. Başlarda cadılar düşman olarak görülmese de zamanla değişen inanışlar cadıları düşman olarak görmüş. Birçok kadın cadılık testlerine tabi tutulmuş. Testi geçemeyenler cadı ilan edilerek öldürülmüştür. Gelin hep birlikte cadılık tarihi ve cadılık ile ilgili ilginç bilgilere göz atalım. Cadılar birçok mitoloji ve dinde kötü amaçlar için çalışan doğaüstü güçlere sahip kadınlar olarak görülüyordu. 15. ila 17. yüzyıl arasında Avrupa'da cadıların imajı sivri şapkalı, siyah pelerinli, elinde uçan bir süpürge olan kadınlar şeklinde tasvir ediliyordu. Türkçe'ye Farsçadan geçen cadı sözcüğünün kökeni Sankirtçe'de yatu, yolcu, büyücü, kötü ruh sözcüğünden gelir. Pek çok mit ve hikayede cadıların hayvanlara dönüşebildiği söylenir. Örneğin kurt, yarasa, kara kedi, baykuş ve bunun gibi inanışlara göre baykuşlar kuş şeklini almış cadılardı. Yarasalar ise ruhları taşıyordu. Kediler ise koruyuculuk yapıyorlardı. Cadıların kökenin hangi tarihlere dayandığı belirsizdir. Fakat cadıların en eski izlerine M.Ö. 931-721 arasında indiği düşünülen 1. Samuel kitabındaki İncil'de rastlanır. Tarihte bilinen en eski cadı kahin M.Ö. 10. yüzyılda İsrail'in ilk kralı Şaul'a savaşta öleceğini söyleyen Endor kahini Endora'dır. Bu hikaye 1. Samuel'in 28. bölümünde yer alır. İslam dininde sihir ve büyü dörde ayrılmış. İslam alimleri cadılık üstünde durduğunda kendini kötülüğe adayanları kafir saymıştır. Keldenelerin sihri. Bunlar yıldızlara taparlar. Kainatı idare edenlerin yıldızlar olduğunu, hayır ve şerrin onlardan geldiğini, semavi güçlerin yerdeki güçlerle birleşmesi sonucu mucizeler meydana geldiğini söylerler. Bunları irşat için Allah İbrahim'i gönderdi. Bunlar da kendi aralarında 3 sınıf idiler. Eflak ve yıldızların ebedi olduğunu söyleyenler ki onlara Sabiye denilir. Eflak'ın uluyete inanırlar. Bunlar her felek için yerde bir put yapmış ve ona hizmet etmiş putperestlerdir. Eflak'ı ve yıldızları yaratan birisi olduğunu ve bunun onlara yeryüzünü idare etme hakkını verdiğini söyleyenler. Bunlar yıldızları aracı kabul ederlerdi. Ruh gücüne dayanılarak ortaya konan sihir. Buna göre insan ruhu tasfiye ile icat etme, öldürme, bünye ve şekilde değişiklik yapma gücüne ulaşır. Ruhani varlıklardan faydalanılarak yapılan sihir. Bu da muska yapmak ve cinleri kullanmak gibi şekillerde uygulanır. Göz boyamak için yapılan sihir. Bu da hokkabazlık, el çabukluğu ve benzeri davranışlardır. Doğu Karadeniz'de cadıların normal insanlar gibi anne ve babadan olduklarını, cadılığı sonradan öğrendiklerine inanılır. Cadılar Trabzon'da cazı, Pontus Rumcası konuşulan bölgelerde ise Mayısa olarak adlandırılır. Üzerlerine insan pisliği sürüp Mısır ve Kırım'a kadar uçabildiklerine, örümcek ve kuşa dönüşebildiklerine, suda batmadıklarına, kadın ve çocukların ciğerlerini yiyerek beslendiklerine inanılır. Türk ve Fars kültüründe ise Kaftar adı verilen bir cadı figürü vardır. Kaftar, Farsça güvercin sözcüğünden türetilmiştir. Çirkin bir görünüme sahip olan bu cadılar kuş olup uçabilirler. Boynuzları olan bir kadın görünüme sahiptirler. Kaftarlar büyücülük yaparlar ve ölüleri mezarlardan çıkarıp götürürler.
Cadıların varlığı çok eskiye dayansa da düşman olarak görülmeleri ve cadı avcılığına yeni çağ geçişte 1450-1750 yılları arasında rastlanır. Cadı avının başlamasındaki en büyük neden Kitab-ı Mukaddes'e dayandırılıyordu. Mısır'dan çıkış 22. bölüm 18. ayette yer alan bir cadının yaşamasına müsamaha göstermeyeceksin sözleriydi. Avrupa'nın en karanlık dönemi cadı avlarının yaşandığı dönem olarak kabul edilir. Avrupa'da cadılıkla suçlananların yaklaşık 3'ü kadındır. Cadı olarak suçlanan kadınlar mahkemelerde yargılanır, testlere tabi tutulurdu. Cadılıkla suçlanan kişilerin vücudunda şeytana dair izler aranıyor, iğne batırılarak kan çıkıp çıkmadığına bakılıyordu. Cadı olduğunu kabul etmeyenler günlerce uykusuz bırakılıyor, koşturulup yürütülüyordu. Yorgunluk ve uykusuzluğa maruz kalan kişiler de halüsinasyon görüp aklını yitirecek seviyeye ulaşıyordu. Bu yüzden cadı olarak kabul edilip idama mahkum ediliyorlardı. İdam kararı çıkan kişiler genellikle asılarak, yakılarak veya linç edilerek öldürülürdü. Günümüzde halen Sahra Altı Afrika, Hindistan ve Papua Yeni Gine'de cadı avına rastlanır. Suudi Arabistan ve Kamerun'da cadılar ile ilgili yasalar görmek mümkündür. Avrupa'nın karanlık yüzü cadı avı günümüzde fikirleri topluma tehdit olarak görülen kimselere karşı düzenlenen kampanya anlamında metafor olarak kullanılıyor. Gelelim cadılar hakkındaki 10 şaşırtıcı bilgiye. Hereditary. Cadılığın nesilden nesile geçerek devam eden kısmı, kuşaklar boyunca devam eden bir aile geleneğinden uygulamaları öğrenerek devralmış kişilere verilen isimdir. Anadolu'da buna el verme geleneği olarak bakabiliriz. Burning Times. Avrupa'da Orta Çağ boyunca Engizasyon mahkemelerince kovuşturmaya uğrayıp herhangi bir şekilde öldürülen tüm kurbanları anmak için günümüz modern cadıları ve Vikanlarınca bu döneme verilen isimdir. Toplam sayı oldukça tartışmalı olsa da resmi araştırmalar 250 bin civarında kişinin öldürüldüğünü bildirmektedir. Öldürülenlerin ne kadarının suçlandıkları üzere cadı olup olmadığı konusu muğlaktır. Genelde ağır işkence altında alınan iftiranameler bu yüzden sağlam bir referans oluşturmamaktadır. Orta Çağ Avrupa'sında çoğunluğunu kadınlar oluştursa da erkekler, çocuklar, hatta ev ve çiftlik hayvanları da kovuşturmaya uğramış ve öldürülmüştür. Suçlamalar veba başta olmak üzere çeşitli salgın hastalıklar sebebiyle ve kilisenin dönem dönem heretik olarak da adlandırdığı sapkınlara karşı yürüttüğü mücadele yanında çoğu kez komşusuyla arasında husumet bulunan bir köylünün diğerini ihbar etmesi kadar basit bir nedene de dayanabiliyordu. Anadolu'da ise cadılık hiçbir zaman Avrupa'daki gibi benzer bir gelişim süreci izlememiştir. Cadu ya da cazu olarak da geçen yöresel söylencelerde bu kavram genelde gulyabani gibi yaşayanların peşinden giderek onlara zarar veren bir hortlak betimlemesine sahiptir. Warlock. Günümüzde yanlış olarak erkek bir cadıyı tanımlamak için kullanılır. Orta Çağ'da Engizasyon tarafından erkek bir büyücü veya cadıyı tarif etmek için kullanılmış olsa da modern Wicca'da Oathbreaker veya öğretiyi kötüye kullanan kişilere verilen ve hem erkek hem de kadınları kapsayan isimdir. Kovan. Geleneksel olarak kovan, öğretinin dışında inisiye olmamış, kabileden olmayan gibi anlamlara gelir ve negatif amaçlı kullanılmaz. Sadece inisiyatik bağın dışında kalan kimseleri tanımlamak için kullanılır. Coven, Wicca'da ve cadılıkta kişilerin bir araya gelerek pratikleri uyguladığı grubun adıdır. Günümüzde mutlak bir otoriteye bağlı olmadan bağımsız gruplar olarak oluşum göstermektedirler. Gölgeler Kitabı. Gölgeler Kitabı, geleneksel olarak bir Coven'e ya da geleneğe ait majikal ve ritüel günlüğüne verilen isimdir. Geleneksel olarak bir Coven'e ya da geleneğe ait majikal ve ritüel günlüğüne verilen isim, Yüce Baş Rahibe veya Rahip tarafından himaye edilir ve Iniatide tarafından el yazısıyla kopya edilmesine izin verilir. Belirli bir geleneğe ait olarak o geleneğe ait kuralları, pratikleri, etiği, çeşitli konulardaki öğretici materyali, ritüel formları ve vesaire yazılıdır. Esbat ve Sabbat. Esbat,
8 büyük döngüsel şenliğin dışında Wicca ve cadılıkta her dolunayda tekrarlanan ritüel içeren kutlama toplantılarıdır. Bazı gelenekler yeni ayda, ay büyürken, ay küçülürken ve ay gökyüzünde gözükmediğinde de bu toplantıları tekrarlarlar. Değerli dinleyicilerim, bir şaşırtıcı bilgiler videomuzun da sonuna geldik. Sizler cadılar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.